Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Uluslararası Piyasalar kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda uluslararası piyasaların teknik analizi yapılmaya çalışılacaktır. Hem dünya borsalarının, paritelerin ve emtiaların genel durumu haftalık bazda, günlük bazda, bazen de özel durumlarda gün içi teknik değerlendirmelerde bulunulacaktır. Dow Jones'la başlayalım. Dow Jones kapanış itibariyle haftalık bazda güçlü bir kapanış sergilediği görülüyor ve şuradaki yapının zikzak V formasyonu şeklinde uzatma şeklinde devam ettiği görülmekte. Direnç noktalarını zorlamakta ve 33.000'in üstünde kapattığı, neredeyse tarihsel dönüm noktalarına ulaştığı yorumu yapılabilir. Trendler açısından bakıldığında yükselen trendin üstünde attı. Burada kalıcılık sağlayıp sağlamadığı dikkatlice izlenmeli. Burada kalıcılık sağlaması durumunda bakın daha yukarı yönlü hedefleri planlar. Ancak bu yükselişin şüpheli bir yükseliş olduğu, yani bir kama şeklinde, yükselen üçgen şeklinde yükseliş olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu bir risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Dow Jones ile ilgili genel değerlendirmemiz bu şekilde takip edilecek. Seviyelerin 33.000'in üstünün pozitif olarak değerlendirileceği, ancak şuranın bir fake olma ihtimalinin söz konusu olduğu. Çünkü zaman zaman piyasaların aşırı fiyatlamalar içerisinde bulunduğu ve süreç içerisinde tekrar normal fiyatlama içerisine girip kriz durumlarında da destek bölgelerine çekildiği ve yapısal olarak da şu bölgenin onay mahiyetinde görülmesi gerektiği, aynı zamanda trend oluşturacak şekilde de bu bölgenin güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini ifade edebiliriz. Bu rakamsal olarak bakıldığında 30.000 ve altında da daha çok 28.000'li rakamlar zamansal olarak düşünülebilir. Şu şekilde bir hareketin gelme ihtimali göz önünde bulundurulmalı riskler anlamında. 32.000'in üstünde kalması ise yeni bir trend ve bir üst dalgayı gündeme getirir. Onu da çizelim. Daha pozitif senaryoda ne olur diye. Daha pozitif senaryoda bu trend izlenir. Düşük ihtimal olmakla beraber şu an için yukarı hedefler düşünüldüğünde 38.000'li rakamlar gündeme geliyor. Bunu ifade edebiliriz. Şimdi diğer piyasalara bakalım. S&P üzerinde analiz yapacak olursak S&P'nin benzer bir görüntü içerisinde olduğunu yine günlük bazda söylemek mümkün. Biraz daha zayıf olduğu görülüyor. Özellikle süper trend noktasına gelmiş. Yüksek ihtimalle süper trende vurduktan sonra realizasyon olacak ve realizasyon bölgesi de bakın şu şekilde, aynı benzer bir yapı var çünkü orada da. Burada da yine benzer bir yapı karşımıza çıkıyor. Şu şekilde yükselen bir üçgen yapısı ve bu bölge geçilmez ise, üstünde kalamaz ise, bu bölgenin de orta vadede yine düşüş potansiyeli taşıyan bir bölge olarak karşımıza çıktığını söylemek mümkün. Hedef bölge olarak neresi olur diye bakalım. Şu şekilde bir bölge izlenebilir. S&P'de de genel durum bu şekilde arkadaşlar. Yukarıya doğru atması yeni bir kanal oluşturur ancak çok zor. Çünkü tarihsel olarak uzun yıllardır, neredeyse 10 yıldır yükselen hattın direnç noktası, orayı geçmesi çok düşük bir ihtimal. Daha çok realizasyona yönelecek bir yapıyı karşımıza çıkartıyor. Yükselen üçgen formasyonu aynen bu şekilde de burada da var. Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq'ta ne görürüz diye. Nasdaq daha zayıf bir görüntü. Uzun zamandır çıkan bir yapı vardı. Bakın şuradaki yapının, şu şekilde gösterelim. Aynı az önceki yapı, trend noktası kırıldı ve trend kırıldıktan sonra Nasdaq'ta bir realizasyon başladı. Çünkü uzun zamandır çıkan bir yapı vardı orada. Fiyatlar aşırı şişmişti. Dolayısıyla orada da şu bölge düzeltme noktasına da bir bakalım nereye kadar gelebilir diye. Onu da şu şekilde çizebiliriz. Yüksek ihtimalle bu bölgeler sınanacak olan bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. İkinci hamle biraz daha aşağı bölgeler olur genelde. ABC şeklinde gelecek olan düzeltme buraya kadar bir düzeltmeyi beraberinde getirebilir. Daha olumsuz senaryoda ise şu bölgelere kadar yine olası senaryolar konuşulabilir. Bu şekilde
trendi de atmış olduk. Altına baktığımızda ne görürüz? Altında 1700'lü rakamların altı görüldükten sonra 1690 görüldükten sonra gelen tepki hareketiyle günlük 21 EMA noktasına vurmuş ve 1800 rakamların hedef alındığı görüldü. Şimdi burada bir taban oluşturup 1800 ve onun üstünde de 1900 rakamlara doğru atak yapacak olan bir piyasayla karşılaşabiliriz. Ons altın bu şekilde arkadaşlar bir düşen hat içerisinde şu an için. Bu şekilde olsa da burada destek bulduğu görülüyor. Ve 3 defa değdi. 3 defa borsada bir anlamda sihirli sayı. Artık bundan sonraki süreçte taban oluşturup düşen hattı da kırıp 2000'li rakamlara doğru gitmesi muhtemel. Yalnız bu arada biraz git gel yapması ve taban oluşturması gerekir diye yorum yapalım. Genel olarak piyasalarla alakalı değerlendirmelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Hızlıca diğer piyasalara da baktığımızda gümüşe bir bakalım. Gümüş 25'te 25 dolar seviyesinde. Son dönemde nispeten zayıf bir görüntü içerisinde gümüş. Ancak yükseliş trendinde olduğunu da yine ifade edelim. Son dönemde nispeten zayıf kalsa da yükseliş trendini esasında koruyor. Bir miktar altında sarktı. Ancak şu kısımdan itibaren bakıldığında bakın şu şekilde bir yapı içerisinde hareket ettiğini ve çok da negatif olmadığını söylemek mümkün. Takip edilecek noktaları şöylece çizelim. Bir de üst kısımda direnç atalım. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Burada da gümüşün yükseliş trendi içerisinde bir alt kanala geldiği ve orta vadede yukarı doğru çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. DAX'ın yapısı son dönemde o da pozitif seyir içerisinde günlükte. Piyasalar tabi hep birbirinin kopyası hareketler. Grafikler birbirine çok benziyor. Bu bölgenin geçilip geçilmediği dikkatlice izlenmeli. Geçememe durumunda ise senaryo negatifleşir. Burada da onu da ifade edelim. Bunu aslında şuradan da çizmek mümkün. Şöyle çizelim. Böylesi daha mantıklı. Bakalım üçgeni yukarıya kıracak mı, kırmayacak mı diye dikkatlice izleyeceğiz. Bir senaryoda şöyle bir trendde şu şekilde atılabilir. Evet. Tam aşağı yukarı o bölge direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Japonya borsasına bir baksak ne görürüz diye. Japonya borsası açılmadı. Evet. Çin borsasında da nispeten zayıflama olduğu görülüyor. Peki şimdilik bu kadar değerlendirme yapmakla yetinelim. Uluslararası Piyasalar kanalının genel yorumları izlendiğinde bu şekilde bir sonuçta karşılaştığımızı, genel olarak piyasaların bu hafta pozitif olduğunu söylemek mümkün. Emtia piyasalarında yatayda kaldığını yine ifade edelim. Petrol fiyatları da bir düşüş sergiledikten sonra tekrar bir taban oluşturma çabası içerisine önümüzdeki haftayı da daha çok bir baş omuz formasyonu oluşturacak tarzda bir yükseliş, sat tarafında bir yükseliş kaydetme ihtimali var. Bu bölgeye kadar bir tepki yapabilir ve ondan sonraki süreçte düşüş hattına girebilir. Bunu da belirtelim. Söylediklerimiz tabii yatırım tavsiyesi değil, genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isteriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.